Dışarıdan dalganın sesini duyabiliyor musunuz? Öyle bir yere çadır kurduk ki muazzam rüzgar var yani şu anda. Çadırın tam rüzgar alan kısmı üstümüze geliyor. Artık kahvaltımızı yapsak mı? Çok acıktım ben de. Bunlar bir önceki kamptan kalan odunlar. Burada da bayağı odun şey var. Meşe, meşe ve defne ağacı çok burada. Defne ağacı yanınca o kadar güzel kokuyor çok güzel ki. Kokuyor. Ormana gideceğim. Şu defnelerden toplayacağım. Bayağı bir kuru defne ağacı var. Şu senin bir çantanı da görelim değil mi? Hangi çantamı? Ha. Ekipman çantasını. Ekipmanda bir şey yok ki. Özgür kirli çıkı. Ne? Kirli çıkı. Evet, kirli çıkı. Benim kirli çıkılarım burada. Kaset gibi duruyor. Evet, kaset gibi hepsi. Özenle dizdim. Şimdi kapatayım. Şu ipi de baltam var ya, baltama saracağım. Ama kahvaltıdan sonra. Aşkım simidi yakmışsın ya. Yakmadım ben. Karlı yanıyor. Altını kapatayım şimdi biraz. Susamlar düştü ya. Ha, bu koku ta dışarıya kadar geliyor biliyor musun? Ne güzel işte, mis gibi, karnı acıkmıştır ben. Benim çok acıktı çünkü. Ben de çok acıktım. Saat 1 oldu neredeyse. Tarafta. Yürü işte, gel. Yağmur iyiydi. Poğaçalar? Poğaçalar ya. Allah Allah. Yanmışlar. Yanar tabii. Yanmışlar bak. Aferin. Of. Çok acıktık, çok. Yağmur geliyor. Hemen yiyip toplanıp içeri atmamız lazım kendimizi. Masaya götürebilecek misin tek başına? Ne demek? Ne demek? Yağmur yağmaya başladı. Bize daha fazla ıslanmadan.
var bende. Böyle git gel doydum yani. Ya getir soğuk ısıtayım yersin. Yok. Ver. Yok yemeyeceğim daha. Aslında kalacağız ha. Yağmur geliyor. Bakayım. Bak biz şuradayız. Şurada mavi nokta var ya. Ve tam bulutların altındayız değil mi? Ay dışarısı çok soğuk. Hiç çıkmak istemiyorum. Baltanın sapını ben yaptım. Ağaçtı, kırıldı. Bir tane paslanmaz demir işte kaynattım. Daha sağlam oldu. Şimdi bu da elden kaymasın diye şunu saracağım. Sap kısmını. Ben şimdi bunu öyle bir yapacağım ki aslında şöyle yapmam lazım. Hatun turuncu da yakışıyor sana. Sana da yeşil yakışıyor. Benim gözlerim ela. Benimki de kahverengi. Yeşil ela olunca rengi daha farklı oluyor. Neydi be? Bilmiyorsun herhalde. Kırılmış herhalde karda. Ki kuru ağaç. Bu kuru. Baltanı mı Şuradan istiyorsun? baltayı bir verir misin? Ay bıçağın da düştü. Al. Şey olsaydı yaş çıkardı. Bak kupkuru. Kurumuş yani. Bak bu yaş görüyor musun? O yaş evet. Direkt belli ediyor kendini. Doğru söylüyorsun. Bu ağaç da kuru. Ama bu ağacın içinde kendisi ölmüş ama içinde yaşam var. Küçük böceklere, şeylere yuva olmuş. Yuva olmuş. Bak görüyor musun? Şunların hepsi hayvanların şeyi. Onun için o ağacı ellemiyoruz. Oradakileri de alırım. Ben bir daha gelirim zaten. Sana defne. Vallahi ne göz var sende. Nasıl gömülen ağacı buldun gidip. Tıraşlayacak mısın? Tamam. Götürmesi rahat olur. Yağmur hızlandı yalnız. Evet. Ay anasını ya. Gir desem girmezsin ha. Testerenin ağzını gerdiriyorsun değil mi bu yöntemle? Ne kadar gergin yaparsan ağzı da o kadar gergin olur. Yani sürttüğün zaman yamulmaz. Dışarı çıkayım. Dışarı çıkalım da dışarıda fırtına, yağmur, göz gözü görmüyor. Yapacak bir şey yok. Hazır dışarı çıkmışken tuvalet ihtiyacımızı da görelim. Çünkü bence en zor kamp tipi Yağmur kampı. yağmur ve fırtına. Ve şu anda onu yaşıyoruz. Bayağı soğuk.
Şu giriş öyle bir ıslanmış ki. Kapı açık kaldı ya, onun için ıslanmıyoruz. Islanmış. Şunları kurutmaya çalışıyoruz. Özgür dedi ki biraz sobayı ateşle. Şu aşağıdaki odunlar kurusun dedi. Ben biraz abartmışım galiba. Kıpkırmızı oldu, nar gibi kızardı. Yukarılara kadar çıkıyor. İçerisi hamam oldu bildiğin. Dışarı çıkıyorum ama artık ayakkabı giyemeyeceğim. Çoraplarım ıslanmış çünkü çıkardım. Çorapsız. Terliklerimi giydim. Evet. Titredim, yemin ediyorum. Ben güzel titriyorum. Sobayı benim çıldırttığım yetmiyormuş gibi. Bir de Özgür geldi çıldırttı. Fırtına hala devam ediyor. Durulmuyor ya sobanın yanında. Dışarıdan dalganın sesini duyabiliyor musunuz? Dehşet bir fırtına var şu anda dışarıda. Hava karardı. Böyle arkadan rüzgar vurursa çadırla birlikte bizi aşağı atar ha, ben sana söyleyeyim. Allah korusun tabii ki. Biz biraz içeri sıcak oldu diye açalım dedik. Şuradan direkt böyle hava geliyor. Görüyor musun? Suyu. Oo, bayağı dolmuş. Dolu ama tahliyesi var. Tahliyeden atı veriyor. Şöyle yapayım. Çıksın gitsin. Yallah. Otokaban için etlerimiz nerede? Puştin içinde. Hadi bugün de gelmesinler de görelim değil mi? Biraz zor bu havada da bakacağız bakalım. Olsun. O etleri yerler. Gelseler de gelmesinler de canlarısınız. Abo! Işığın yönünü görebiliyorsunuz herhalde. Fotokaban'a doğru gidiyoruz. Ormana doğru. Yanımızda tüfeğimiz var. Tüfeğimiz tamamen güvenlik amaçlı. Şimdiye kadar hiç kullanmadık. Kullanmaktan nasip olmaz inşallah. Ay bağcığım açıldı gene ya. Şunu bir tutar mısın bağcığımı? Ver. Şunu da bir tut. Bağcıktan gerçekten nefret ediyorum ya. Düzgün bağlamıyorsun da o yüzden. Öyle tek bağlarsan açılır. Yürüdükçe gevşiyor çünkü. Daha ne kadar gideceğiz? Ay, güzel. Aşkım yeter ya. Yani bu kadar da değil. Tamam cesaretliyiz ama bu kadar da değil yani. Benim cesaretim 10 metre falan. Gel diyor ya. Allah. Gece bizim burada ne işimiz var? Şöyle bir bakalım da sağımıza solumuza. Of. Vallahi daha biz akşam yemeği yemedik. Neyse. Gelirler veya gelmezler. Sonra birileri bulur yer. Bana diyorsun da senin bağcığın açılmış. Bana bağcığını bağlamayı bilmiyorsun diyor.
Deniz kenarına doğru yaklaştıkça daha fırtına şiddetini arttırıyor. Biz tam uç noktadayız. Duyduğunuz ses fırtınanın sesi ve dalgaların, denizin dalgasının sesi. Çadır. Gerçekten iyi dayanıyor. Ya, direkler devrilmek üzere. Elim dondu. Hissetmiyorum. Bu taraf ıslak. İnşallah yarın biraz kesilir de yağmur kurma şansı olur çadırın. Artık herhalde daha dışarı çıkmayız. Olmaz. Özgür. Bir de saz çalacak. Ekmek arası bir şeyler yiyelim aşkım. Sen sonra çalarsın. O kadar planımız vardı. Şöyle yemek yapacağız, böyle yemek yapacağız diye. Yaptık. Şu an yediğimiz şey domates, peynir. Olsun. Bu da güzel. Ya planımız şey, belki yarın akşam yaparız yağmur yağmazsa. Dışarıda yemek yapmakta, onun için et aldık. Ama yapamadık yani. Dur, bunu sana veririm ben. Ben alırım oğlum, sen kendin ye. Soğan var. Baksana. Değil mi? Adam sabah akşam kuru soğan yiyor valla. Gülüm diyemem ki. Düşlerime Şu kapı çok kötü olmuş, gördün mü? Ne? Şurası çok kötü olmuş. Saatlerce yiyor. Şu ortaya doğru gelmiş, baksana. Şimdi böyle yiyor bak, rüzgar şöyle ve yağmur da böyle. Gene iyi. Bak. Ben oradan. Buradan su alıyor. Şurası terleme yaptı. Tabip sen elleme benim yaramı, beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa, benden bu ömrümü çalanı getir. Ve tarafı getir, saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir.
Ne getara bu gece saçlarını. Özgür dışarıdaki tenteyi tamamen yere indirdi ki şu ön kapıyı o şeyden kurtarmak için. Bu gelen ses de tentenin çadıra vuruş sesi. Giriş çıkışları arka kapıdan yapacağız. Arka kapıdan geldi bile Özgür. Geldi. Arka kapıdan giriş çıkışları yapacağız dedim de sen arka kapıdan geldin tam o sırada. Şu fırfırı istiyorsan karşıya doğru çevir. Nasıl uyudun? Biraz öyle, biraz böyle. Yani her an tetikte uyuduk. Bütün gece böyleydi. Şimdi bir tuvalet ihtiyacımızı gidereceğiz ama kafamızı çıkarmaya korkuyoruz. Ama önü kapalı değil mi? Tamam. Kapalı. Şu yan tarafı açalım. Ay. Oo. Deniz yükselmiş resmen. Deniz dövüyor. Bu taraf nasıl? Neyse birazdan dışarı çıkarız. Yağmur yağmıyor ama herhalde. Yani şiddetli değil. Rüzgar şiddetli. Eksi 3 derece mi? Eksi 2,5-3 o aralarda. Tabii hissedilen daha yüksek. Rüzgarla birlikte. Kapanı almaya gidiyoruz. Hem de tuvalet ihtiyacımızı gidereceğiz. Hadi. Arkadaş ya. Foto kapan gene Hüsran. Her şey duruyor. Giriş çıkışımızı artık buradan yapıyoruz. Buraya yağmur gelmiyor. Gerçi şu anda çok ince ince yağıyor ama ön tarafı göstereyim size. Ön tarafı böyle yaptık. Hala çok şiddetli rüzgar var. Burası bayağı ıpıslak. Hatta şuradaki renk farkını da göstereyim. Rüzgarın yönü ve yağmur aldığı yer. Özgür biraz daha odun topladı. Odunlarımız bitmişti çünkü. Yok. Sen bırak. Oturmadı. Oturdu. Nereye oturdu? Üzerinde yüzüyor. Gördün mü? Bir şey olmaz. Demin aldı o.
Gel. Yandım anam, yandım anam. Oo çok sıcakmış. Dedik. Ben boşuna mı sabahtan beri elimi böyle yapıyorum? Herkes sana asık suratlı diyor, sinirli diyor. Yok. Her dakika gülemiyorum yani. Ama emin olun sevimli görünen birçok insandan daha temiz kalplidir. Tertemiz bir kalbi var. Ben senin için güzel şeyler söyledim. Biraz da sen bana söylesen. Sen de öyle şunu Hakan. Nasıl bulmuşum ama? Güzel. Kes de bir koklayayım. Aşağı. Ay çok güzel kokuyor. Defne. Aa çok güzel. Bu bereyi çantaya atarken hiç giyeceğim aklıma gelmezdi. Neyi? Soğuk. Biraz yanına oturacağım da. Burası kaçayım işte. Ay! Kaybettim ya. Allah'ım yarabbim. Çok güzel ama ya. He? Çok güzel diyorum. Yer güzel. Şu an bak hava da güzel. Tam gerememişsin ucunu. Nasıl gelememişim? Yaprak testleri aşkım mı? Ah şey gibi. Gayet gergin. Bir poz versene resmini çekeyim. Şöyle yapayım. Nasıl poz vereceksin? Şöyle yapayım. Heh bu iyi. Gülümse. Çekiyorum. Çektim. İstiyorsan odunları ver de içeri alayım. Tamam. Odun bitti zaten. Soba da söndü. Ay güzel, ay güzel. Bunlardan döşe hemen. Tamam. Allah. Oh mis ya. Var ya bunlar. Çok güzel ağaç bu ya. Hem rüzgar var, hem fırtına var, hem soğuk. Karda bu kadar soğuk yok. Ama o neden kaynaklı? Nem var. Normalde işte bir balta, ki baltam şu an dışarıda. Bir tane en çok kullanmış olduğum bıçağım. Bu çok işe yarıyor. 5 milim denizi yatan bıçağı. Çok zorda kalırsam büyük dalları bile kesebiliyor. Burada da şöyle bir testerem var. Gerçi benim aldığım küçük boy. Bunun daha büyük ebatları var. Pratik bir testere ve aşırı derecede keskin. Şekilde görüldüğü gibi. Şöyle bir tane bel çakım var. Şu şekilde. Şöyle bir tane geyik boynuzu bir bıçağım var. Kullandım mı? Daha öyle şey olarak kullanmadım. Daha çok işte koleksiyonluk gibi. Mesela şu bıçak güzel kullanışlı bir bıçak. Bununla et de doğrayabilirsin, dal da kesebilirsin. Ne bileyim doğrama da yapabilirsin. İcabında dağda mahsur kaldın, hayvan yakaladın, şey yaptın, derisini yüzmedi, her işte kullanabilirsin. Bu da kullanışlı bir bıçak. Bu da diğer bıçağım. Yani bu daha çok taktikal bir bıçak. Şöyle bir de yavrusu var bunun. İlk aldığım bıçak. Yani bu da çok sağlam bir bıçak. Rambo bıçağı diyorlar. Güvenliği nasıl sağlıyorum? Bir dışarıda ateşimiz yanıyor ama bu tür havalarda ateş yanmıyor. Çok tehlikeli ve riskli. Onun haricinde güvenliğin bir tane ruhsatlı pompalı tüfeğim var. O yanımda. Tabii şu ana kadar hiçbir hayvana doğrultmuşluğum yok. Sadece görürsem sadece havaya uyarı amaçlı ses veya korkup kaçsın diye havaya ateş etmişliğim vardır. Onun haricinde herhangi bir hayvan öyle tutup da
sıkma şeyim olmaz ki zarar veremem. Şu anda aşağıda gördüğümüz kayalıklara indik. Evde kalsaydık bunları göremeyecektik. İstiyorsan burada gireyim. Hayır. Aşağı çeker direkt. Baksana adam. Direkt aşağı çekiyorlar. Hop. Direkt öldürür yemin ediyorum. Asla müsaade etmem. Eğer benden kurtulmak istiyorsan söyle. Burada bir mağara var. Burada mağara var da burada bile çöpler var. Ayakkabı buldum bak. Hatun. Oo, hem de yeni. Shakers. Yalnız Öteki tekini bulabildiysen. ah, ayağım kaydı. Ya aşkım ya. Ayağın kaydı. Kayar. Aa, su girdi içine. Hem de Shakers ha. Shakers mıydı? Neydi bu? Her yerini midye bak, görüyor musun? Şunu suya atalım da bari. Atayım mı? Göster bakayım, bayağıdır burada çünkü. Midye, her tarafını midye kaplamış. Yavru midyeler. Neyse, aldığım yere geri koyayım da. Evet, o artık buranın bir parçası olmuş. Aynen öyle. Bir şah. Bir yoğurt şah yoğurtları kabı her var. yerde. Şuradan şuraya bağlanıyor. Bayağı yerler kayıyor ama Özgür. Kayı yosun çünkü. Gölgelerin gücü adına. Tan tan tan. İnsanın her gittiği yerde böyle güzellikler oluyor ya. Burası acayip kayıyor. Doğa varsa biz de varız. Doğa yoksa insanoğlu da yok demektir. Onun için elimizden gelen saygıyı göstermemiz gerekir. Taşlarda yürümek de zor. Gözümüzün nuru, göz bebeğimiz, çadırımız artık yeter dedi. İsyan etti. Bu kadar İsyan. çok kampa çıkmayın demek istiyor. Alt eteklerinde ufak tefek açılmalar oldu. Onlar da toparlanır. Yapılır yani. Artık bazı yerlerden isyan etmeye başladı. Eder. Görüyorsunuz şimdi çok geniş bir alan. Çöple dolu. Ki buranın tek düzlüğü burası. Eldivenim ve çöp poşetim. Şu bir. Eşini de göstereyim. Eşi de var. Buradan gelenler komple üst baş düzüp öyle buradan ayrılabilir. Bu burada gördüğümüz 3. çift ayakkabı galiba. Bu da ikinci yani çift bu. Bak, suları getirmişler ve götürmemişler. Evet, içi dolu. Yazık. Bana tutar mısın? Eldivenimi takayım. Biraz çöp Tak toplamak eldivenimizi. istiyorum. Yazık ya. Nasıl buraları böyle mahvedebiliyorsunuz ya? Son kalan son eldivenim. Yine eldiven almam gerekiyor bu arada. Alırım. Elim mi kanamış? Yazık ya. Nasıl vicdanınız el veriyor onu bilmiyorum. Nasıl vicdanınız el veriyor onu bilmiyorum. 2 gün sonra geleceksiniz buraya. Burası ne kadar güzel bir yer. Ama kamera arkası da böyle işte. Bunun Yazık, için bile yazık, buraya yazık, yazık, gelmeye yazık. değmez. Yazık. İşte bunlar günübirlik
doğayı sevmeyip aleme gelen arkadaşlar. Sağ olsunlar. Hakikaten sağ olsunlar yani. Yazık. Yalnız poşeti taşırken dikkatli taşı. Tamam. Bazı şeylerin ucu bıçak gibidir. Şu ayakkabıları da al. Çöp toplamaktan kamp yapamaz hale geldik. Hani çöp atmayalım diyeceğim ama beni izleyen hiç kimsenin bunu yaptığını düşünmüyorum. Sadece tek bir şey rica ediyorum. Kendi poşetimizin dışında bir poşet daha götürelim. Yani o bile bir şeydir. Bu arada foto kafandan da hiçbir şey çıkmadı yine. Sen bir şey söylemek ister misin? Arabada giderken bile çöpümüzü dışarıya atmayalım ki benim arabanın içi şeydir böyle çöp tenekesi bulana kadar bütün çöplerim içinde durur. En yakın bulduğum çöpte hepsini atarım. Bu doğada da aynı, normal yaşantımda da aynı. Yani herkesten doğaya saygılı olmasını bekliyorum. Ne kadar doğaya saygılı olursak doğa da bize o kadar vefakar olur. Heyecanlanıyorsun sen kamerada. Peki ya. Evet. Ay yavrum benim. Özgür Yunus yakaladı. Aa gördüm. Aa çok güzel. Harika. Balık çeviriyorlar. Kuşlar da orada, evet. Balık çeviriyorlar. Bak gördün mü? Biz gidiyoruz ama gitme diyor bize ya burası. Resmen şuna bakar mısın? Ne kadar güzel. Harika ya.